Kanalımızda bundan böyle Türkiye'nin biyografileri ismi altında bir bölümde Türkiye Cumhuriyeti döneminde ülkemize başta ilim, fikir, siyaset, sanat, edebiyat, gazetecilik ve iktisat gibi alanlarda hizmet etmiş bulunan önemli şahsiyetlerin biyografileri hakkında bilgi vermek istiyoruz. Bu şahsiyetlerin ortak noktası mücadelelerinde taviz vermeyen bir prensibe sahip olmalarıdır. Verdikleri mücadelelerden dolayı başlarına çeşitli sıkıntılar gelmiş bulunmasıdır. Bu biyografileri vermek istememizdeki gaye bu şahsiyetlerin gelecek nesiller tarafından öğrenilerek bilinmesine az da olsa katkıda bulunmaktır. Yine bu şahsiyetlerin hayatlarında yaşadıkları hadiseleri göz önüne sererek mücadele adamlığının somut örneklerini vermek ve bunların yaşadıkları dönemde Türkiye'nin içinde bulunduğu ilmi, fikri, edebi ve siyasi atmosferin nasıl olduğu hususunda bilgi sahibi olmak da başka bir gayemizdir. Yani Türkiye'de neler olmuş, hangi evrelerden geçilmiş, neler yaşanmış, bunları bu şahsiyetlerin biyografileri üzerinden öğrenmek, okumak ve paylaşmak istiyoruz. Memleketimizde memleketine hizmet eden, özellikle Türklükle, Türk tarihiyle ilgili olarak mücadele eden, çalışmaları bulunan insanlarımızın ortak bir alın yazısı vardır. Bu alın yazısı takdir edilmemek, bir kenara atılmak, unutturulmaktır. Bu durum şüphesiz toplumumuz için son derece tehlikeli bir tutumdur. İçinde yaşadığımız sıkıntıların en önemli sebeplerinden birisidir belki de. Bu yüzden ülkemize çeşitli alanlarda hizmeti geçmiş insanlarımızı hatırlamaya ve hatırlatmaya çalışacağız kanalımızda. Bugün bu şahsiyetlerden birisi olan Türk tarihçiliğinin, özellikle Selçuklu tarihçiliğinin önemli isimlerinden birisi olan Profesör Doktor Osman Tuğra'nın biyografisine yer vermek istiyoruz. Osman Tuğra'nın hayatını çocukluk ve okul hayatı, ilim hayatı, fikir hayatı ve siyasi hayatı olarak bölümler halinde ele almak mümkün. Biz ağırlıklı olarak onun ilim ve fikir hayatından konuşacağız. Osman Tuğra'nın asıl ismi Osman Ferit Turan'dır. Daha çok Osman Turan olarak anılmaktadır. 1914 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinin Soğanlı köyünde doğmuştur. Kendisi daha çocuk yaştayken babası Erzurum Kandilli'de şehit olmuştur. Annesi ve abisinin yardımıyla ilk öğrenimini çeşitli yokluk ve sıkıntılar içinde tamamlamıştır. Osman Turan ilkokulu Çaykara'da, ortaokulu Bayburt'ta, liseyi Trabzon ve Ankara'da okudu. Yüksek öğrenimini Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tarih Bölümü Ortaçağ Kürsüsü'nde tamamladı. Çalışkanlığı ve Türk tarihine ilgisi dolayısıyla hocası Mehmet Fuat Köprülü'nün dikkatini çekti ve aynı kürsüye burslu doktora öğrencisi olarak seçildi. Diğer bir Selçuklu tarihçisi olan Mehmet Altan Köymen, fakültenin ulustaki apartmanın altında faaliyete geçtiği bilgisini vererek Osman Tuğra'nın çalışkanlığı hakkında şunları söyler. Bu apartmanın Ortaçağ Tarih Kürsüsü'ne tahsis edilmiş olan zemin katındaki loşça bir salona girenler, orta boylu, büyük başlı, iri ela gözlü bir gencin uzun bir masanın başında gece gündüz çalıştığını görürlerdi. Bu genç Osman Turan'dan başkası değildi. Osman Turan, Ordinarius Profesör Mehmet Fuat Köprülü'nün başında bulunduğu Ortaçağ Tarih Kürsüsü'nün ilk öğrencilerindendi. Çalışkanlığı ve gayretiyle hocasının dikkatini çekti. Mehmet Fuat Köprülü çok zor beğenen, çok zor teveccüh gösteren ve takdir eden bir hocadır. Osman Turan böyle bir hocanın takdir ve teveccühünü kazanır. Hatta Köprülü kendisine öğrenci muamelesi değil, asistan muamelesi yapar. Bu takdir ve teveccühün bir sonucu olarak Ortaçağ Tarih Seminer Kütüphanesi'ni Osman Turan idare eder. Mehmet Fuat Köprülü Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Ortaçağ Tarih Kürsüsü'nün başına getirildikten sonra öğrencilerine doktora yaptırmaya başladı. Köprülü'nün doktor payesini verdiği öğrencilerin sayısı 4'ü geçmez.
Kendisinden ilk doktor payesini alan öğrencisi Osman Turan'dır. Diğer öğrencileri İslam tarihi profesörü olan Neşet Çağatay, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çeşitli kademelerinde görev yapmış olan Selahattin Çetintürk ve Selçuklu tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Profesör Doktor Mehmet Altan Köymen'dir. Osman Turan, doktor unvanını öğrencilik yıllarından itibaren malzeme toplayarak yazmaya başladığı 12 Hayvanlı Türk Takvimi isimli basılmış eseriyle almıştır. Bu eser daha çok İslam'dan önceki kültür tarihimizle ilgilidir. Osman Turan ilim hayatında Türklerin Orta Asya'dan göç ederek kendilerine yeni vatan kıldıkları Anadolu'ya, Anadolu'nun Türk tarihine ağırlık vermiş, Anadolu Selçukluları tarihi hayatının sonuna kadar Osman Turan'ın ilmi çalışmalarının ağırlık noktasını teşkil etmiştir. İlmi çalışmalarına el yazması kaynakları yayınlamakla başlayan Turan, Anadolu Selçukluları tarihinin en mühim iki yerli kaynağından birisi olan Aksarayi'nin Farsça eserini geniş bir ön sözle yayınlamıştır. Selçuklu devri Türk tarihine ait 3 vakfiye yayınlamak suretiyle Selçuklu tarihi araştırmacılarına bol ve yeni malzemeler vermiştir. Osman Turan'ın yayınladığı vakfiyelerin önemi hakkında konunun uzmanları, bu vakfiyelerin Anadolu'nun Selçuklu devrindeki sosyal ve ekonomik tarihine dair orijinal bilgiler ihtiva ettiğini söylerler. Bunun yanında bu münasebetle Osman Turan'ın verdiği açıklayıcı bilgilerinde dikkat çekici olduğunu belirtirler. Profesör olduktan sonra Anadolu Selçukluları tarihindeki yetkisini, otoritesini İslam ansiklopedisine yazmış olduğu Selçuklu sultanları, Kılıç Arslanlar, Keyhüsrevler, Keykavüsler, Keykubatlar maddeleriyle yerli yabancı herkese kabul ettirmiştir. Daha sonra Türkiye'de ve yabancı dillerde çıkan dergilerde Selçuklu devrinin her cephesiyle ilgili olarak birçok makalesi yayınlanmıştır. Osman Turan bu çalışmalardan sonra tekrar orijinal metin yayınlama lüzumunu duymuş, teşkilat ve müesseseler tarihi için son derece önemli olan bir kaynak çeşidini, ilim dilinde münşaat mecmuaları adını alan ferman suretlerini ele almıştır. Bunu yaparken vesikaların Farsça olan asıllarını yayınlamakla yetinmemiş, tercümeleriyle birlikte geniş açıklamalarda bulunmuştur. Bu çalışmalarıyla Anadolu Selçukluları Devri İdari Teşkilatı üzerinde çalışacak olanlar için büyük bir imkan sağlamıştır. Osman Turan asıl önemli telif eserlerini ilim hayatının sonlarında vermiştir. Bunlardan ikisi Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti ve Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi tarihidir. Tarihçiler onun en önemli eserinin Selçuklular zamanında Türkiye isimli Anadolu Selçukluları tarihi olduğunu söylerler. Bu eserin Anadolu Selçukluları devrine dair şimdiye kadar yazılmış en mufassal, en açıklayıcı bir kaynak olduğunu belirtirler. Bu kaynağa Saltuklular, Bengücükler, Sökmenliler, Artuklular tarihini ve medeniyetini konu edinen Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi isimli eserinin de ilave edilebileceğini ifade ederler. Osman Turan'ın ilim hayatının yanında fikir hayatı da büyük mücadele içinde geçmiştir. Osman Turan'ın ilim hayatıyla fikir hayatı iç içedir. İkisini birbirinden ayırmak zordur. İkisinin gayesi de aynıdır. İlmi çalışmalarında yaklaşık 1000 yıldır Türk vatanı olmuş Anadolu'nun tarihi ve medeniyetini ortaya koyarak Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığının devamını sağlamak gayesini güdüyordu. Fikri mücadelesinde de bu devleti meydana getiren Türk milletinin buhranlarından kurtularak sağlıklı, ileri bir toplum olması gayesini gütmekteydi. Bu yüzden onun fikir hayatı Türk toplumunu buhrandan buhrana sürükleyen menfi kuvvetlerle mücadele içinde geçmiştir. İlim ve fikir hayatındaki mücadelesinde gaye birliği bulunan Osman Turan'ın bu mücadelelerinde uyguladığı metotta da birlik vardır. Bu mücadelelerinde ilim adamlığı vasfını hiç bırakmamıştır. Hakiki ilim adamlığının vazgeçilmez bir prensibi olan eğilip bükülmezliği kendisine bir şiar olarak, bir düstur olarak benimsemiştir.
Bu mücadelelerinde esneklik ve taviz göstermemiştir. Osman Turan kimden gelirse gelsin ve kime karşı olursa olsun haksızlığın karşısına dikilen bir özelliğe sahipti. Özellikle devlete ve millete yapılan haksızlığa karşı isyan eden hakiki bir aydın vasfını taşımaktaydı. İlim ve fikir mücadelesini yalnızca ders verdiği fakültede değil, fakülte dışında gazete sütunlarında da sürdürdü. Uzun süre Yeni İstanbul Gazetesi'nin başyazarlığını yaptı. 1959 yılında Türk Ocağı Genel Başkanlığı'na seçilen Osman Turan, 1966'da tekrar Türk Ocağı Genel Başkanlığı'na seçildi ve bu görevi 1973 yılına kadar sürdürdü. Bu dönemde Türk Yurdu dergisi Osman Turan'ın gayretleriyle Türk fikir ve kültür hayatına önemli katkılarda bulundu. Osman Turan'ın ilim ve fikir mücadelesinde başına gelen iki hadise, onun verdiği mücadelenin bir yerde neticesi olması bakımından zikredilmeye değerdir. Bu hadiseler Türk toplumunun menfi güçler tarafından nereden nereye getirildiğini, gelecek nesillerin ibretle ve dehşetle öğrenmeleri ve bilmeleri gereken hadiselerdir. 27 Mayıs 1960 ihtilalinden sonra kurulan Yassıada Mahkemesi'nden beraat ederek dönen Osman Turan, bir zamanlar profesör olarak çalıştığı Orta Çağ Tarih Kürsüsü'nde tekrar görev almak istedi. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi dekanlığına yaptığı çeşitli müracaatlar kadro bulunmadığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Bu süreçte Osman Turan'ı kayıtsız şartsız destekleyen birkaç kişiden birisi Profesör Doktor Mehmet Altan Köymen'dir. Mehmet Altan Köymen, Osman Turan'ı desteklemekteki gerekçesini şu sözlerle açıklar. Eserleriyle hem de Türk tarih ve medeniyetine ait eserleriyle adını Türk ilim ve fikir tarihine yazdırmış bir ilim adamını desteklemek, yalnız ilmi değil aynı zamanda milli bir vazifedir. Osman Turan'a desteğini bu düşüncelerle dile getiren Mehmet Altan Köymen, ne yazık ki herkes böyle düşünmüyordu sözleriyle Osman Turan'ın içinde bulunduğu durumu yansıtmaya çalışır. Osman Turan'ı göreve başlatmak istemeyenlerin bir kısmı Osman Turan'dan öç almak, intikam almak istiyordu. Bir kısmı da ideolojik sebeplerle fakültedeki görevine dönmesini engelliyorlardı. Bu engellemeler neticesinde Danıştay'a başvurarak hakkını arayan Osman Turan, Danıştay'ın lehinde karar vermesine rağmen maaşını almaya devam etti fakat yine fakülteye alınmadı. Böylece Osman Turan ilim ve fikir hayatından zorla koparılarak siyasi hayata atılmak mecburiyetinde kaldı. Osman Turan'ın başına gelen ikinci hadisede onun 1948 yılında üye olduğu Türk Tarih Kurumu asli üyeliğinden 1974 yılında hiçbir sebep gösterilmeden çıkarılmasıdır. Türk Tarih Kurumu'nun bu kararı Osman Turan'ı çok etkiledi. Kurumun bu kararı Türk tarih ilmine vurulmuş büyük bir darbe olarak değerlendirildi. Emeklilik hayatında da ilmi çalışmalarına devam eden Osman Turan, 17 Ocak 1978 yılında vefat etti. Osmanlı hanedanından Satıa hanımefendi ile evliydi. Osman Turan araştırmalarını başta Belleten olmak üzere Ülkü, Türkiyat Mecmuası, Türk Hukuk Tarihi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi dergisi, belgelerle Türk Tarihi dergisi gibi dergilerle Zeki Velidi Togan'a armağan ve 60. doğum yılı münasebetiyle Fuat Köprülü armağanı gibi kitaplarda yayımlamıştır. Yabancı yayın organlarında da makaleleri yayınlanan Osman Turan, bu yayınlarıyla hem yurt içinde hem yurt dışında Anadolu Selçuklu tarihinin en iyi uzmanı olduğunu ispatlamıştır. Cambridge Üniversitesi tarafından 1970'te neşredilen İslam Tarihi adlı çalışmanın Anadolu'da Selçuklar ve Beylik dönemleri kısmının Osman Turan'a yazdırılması bunun bir göstergesidir. Ayrıca İslam Ansiklopedisinde 18 maddesi bulunmaktadır. Başlıca eserleri Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi, Selçuklar Zamanında Türkiye, Selçuklular ve İslamiyet ve Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi isimli eserleridir. Ayrıca çeşitli yayın organlarında neşir ve çevirileri de yayınlanmıştır. Bu videomuzda Türkiye'de tarih ilmine,
Özellikle Anadolu Selçuklu tarihi alanındaki çalışmalarıyla Selçuklu tarihçiliğine büyük katkıları bulunan, çok yönlü bir ilim ve mücadele adamı olan Osman Turan'ın hayatını ele almaya çalıştık. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.